altına boşluk var. Takı parçaları da olabilir. Bak, gördünüz mü? Malzeme direkt dikkatli bir şekilde dümdüz gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi kolumu kıpırdatmadan bu tarafta. Çelik diye aklıma geliyor şu an. Neyse bakalım. Değerli ya da değersiz çıkaracağız sonuçta. Yani buraya kadar geldik. Bu şekilde böyle bakıp gideceğiz değil mi? Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tanesini açtık dün. Güzel malzemeler çıktı. Bugün yine alan taramamızı kaldıracağım. Ve yine sinyal arayacağım. Büyük kütleler varsa bizi oralara götürecek. Şimdi bakın işaretin bir tanesi de hemen burada. Dün bunu açmıştık hatırlıyorsanız. Burada şu arada da yine bir şeyler görüyorum. Karşıda bir şeyler görüyorum ama çok dehşet bir işaretler var arkadaşlar. Bölge muazzam güzel. Bakın şurada şu şekilde yine orada da yine bir işçilik var. Bu da şeye benziyor. Tavus kuşuna benziyor arkadaşlar. Bakın şurası kırılmış şöyle. Bu da arka tarafı. Büyük ihtimal. Şimdi ne dedik? Şuradan bir alan taramamızı kaldıralım. Bu şekil. Ve bize yine doğru sinyallara götürsün. Bu şekilde gidiyorum yine. Böyle diyor. Yine dikkatli bir şekilde dümdüz gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimi kolumu kıpırdatmadan. Bu tarafta. Bu tarafa atıyor. Peki şöyle kaldırayım bir de. Yine bu tarafa atacak mı? Evet. Daha 3. adımı atmadan bu tarafa atıyor. O zaman malzeme burada mı? Şöyle bir kaldırayım bakalım. Biraz daha gideyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle bir sabitleyelim bakalım. Bu şekilde sinyal veriyor bakın. Acaba bunun altına doğru mu? Altında bir boşluk gidiyor ama içe doğru. Nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Malzeme bunun altında büyük ihtimal. Başka bir şans bırakmadı bize. Oo. Burada da yine bu şekilde gidiyor. Şüphelendiğim bir noktada orası. Bakalım. Şöyle devam edelim. Herhangi bir sinyal verecek mi? Yine arkaya atıyor bu şekilde. Devam edelim biz bu şekil. Arkaya şu an toparladı tekrardan. Ama hala bu tarafı gösteriyor. Büyük kütle olarak bu tarafı gösteriyor. Bunu çıkarmayınca etrafa bakamayız. Yani baksak da uzaklaşmamız lazım. Yeni sinyaller aramamız lazım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum hemen? Dedektörümü kuruyorum. Sinyalıma bakıyorum. Sinyalim varsa güzelse ondan sonra açmaya başlayacağım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar dedektörümün montajını yaptım. Yine her zamanki gibi önce bir
ayar çekeyim ve şeyini ölçelim. Hemen bir topraklamasını yapalım. 206, bakın şöyle göstereyim. 206, yani oldukça güzel bir topraklama yapıyor bu cihaz. Harbiden hayran kaldım yani. Viagold'dan gerçekten üstün bir cihaz. Hani Viagold'da uğraşıyordum bayağı bazı zamanlar. Burada da bir sinyal var. Ve arkadaşlar stabilliği görüyorsunuz değil mi? Yani değersizse değersiz, değerli, değersiz falan oynamıyor yani. O da çelik malzemelerde biraz oynama yapıyor. Normalde oynama yapmıyor ve stabil çalışıyor. Şu an reset atıyorum, bakın. Hala değersiz, değersiz, değersiz. Şimdi tüm metalleri alıyorum tekrardan. Arayarak gidiyorum yine. Bu şekilde. En başta ne demiştim? Yani hemen direkt sinyala değil de sinyalın yönüne doğru arayarak giderseniz farklı bir şeyler de belki bulma şansınız olur. Tek para olsun, ne bileyim, farklı metaller olsun, olabilir. Bu şekilde şöyle. Aynen de sinyal burada. Bakalım değerine hemen. Değersiz verdi yine. Değersiz bir sinyal veriyor. Başka yerlere bakalım. Şöyle. Çelik malzeme de olabilir. Her zaman dediğim gibi. Bir daha reset atayım. Şöyle güzel bir tarayalım malzeme. Değersiz veriyor. Değersiz bir şey de olabilir burada. Bilmiyorum. Bir de şöyle tutayım bakalım. Düşündürücü. Çelik diye aklıma gelecek şu an. Neyse bakalım. Değerli ya da değersiz çıkaracağız sonuçta. Hani buraya kadar geldik, bu şekilde böyle bırakıp gitmeyeceğiz değil mi? Bakalım. Bir sinyallara tekrardan bir açalım. Ona göre bir yol haritası çizeceğiz. Bunu kapatayım şöyle. Şimdi ben çalışacağım malzemeleri getireyim. Şöyle bakalım sinyala neyin nesi. Bir de puanterine bakalım olmazsa. Ondan sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar puanteri alıyorum. Kazmayı alıyorum. Ve çantayı alıyorum. O tarafa doğru gidiyorum. Şimdi çalışacağımız noktaya şöyle geldim. Önce bir puanterine bakın, sinyal burada. İşte bu. Gördünüz mü? Sinyal buymuş meğerse. Ama bu bir çelik atnalı parçası büyük ihtimal. Çelik olduğu için işte. Ama yine de değersiz verdi. Helal olsun yani, takdir ettim. Yani çelik malzemelere normalde değerli değersiz diye atabiliyor dedektörler, biliyorsunuz siz de.
O yüzden yine de çelik vermesi beni şaşırttı doğrusu. Başka herhangi bir sinyal var mı? Şöyle sinyal var mı? Var mı? Şunu alalım. Başka bir sinyal var mı? Şu dedektörle bir daha bakayım. Olmazsa şuraya koyayım. Dedektörle bakmadan önce alan taramayla mı baksam, dedektörle mi baksam kararsız kaldım. Bir alan taramayla bakalım önce isterseniz. Alan tarama hala sinyal veriyor mu vermiyor mu ona bakalım. Ondan sonra dedektörle bakalım. Çünkü dedektörle yanılabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alan taramamı tekrardan kurdum. Değerli metallarda yine buradan bu şekilde kaldırıyorum. Yine bir sinyal varmış gibi görünüyor ama evet, maalesef şöyle tutayım, yine sinyal daha devam ediyor arkadaşlar. Acaba derinlerde mi diye de kafama bir soru işareti gelmeye başladı. Derinlerdeyse yandık yani. O derinlikten nasıl çıkar bilmiyorum. Şöyle bir daha açalım şu dedektörümüzü. Şöyle bir şu arada toprak ayarı yapalım. Ne oldu, bunun fişi mi çıktı ya? Ha, fişi gevşemiş. Bunu çekeyim. 264. Okay. Arkadaşlar herhangi bir sinyal alta doğru bir sinyal alıyorum şuradan bu şekilde ama buradan herhangi bir sinyal vermiyor. Ayarlarına bir gireyim bakayım, biraz derinliği artıralım. O derinlik çok düşmüş bu ya. Neden böyle düşmüş? Heh. Şimdi okey diyelim. Arkadaşlar derinlik düşmüş dedektörde. Hassasiyet 2'ye düşmüş. Ya ben öyle unuttum. Ya da bakmadım en son. Evet, şu an aynen öyle, bakın. Tam sinyal burada. Peki değerine bakalım. Aynen. Altın da veriyor. Altın da veriyor, bakın. Metaller arasında bir geçiş var. Büyük ihtimal şeyden kaynaklanabilir arkadaşlar. Malzemenin eski olup olmamasından da kaynaklanabilir. Hele diyorum ben de ya, ne oldu bu makineye? Meğersem hassasiyeti 2'de unutmuşuz. Şimdi
şekilde bırakalım bunu. Şimdi alan taramamız da sinyal veriyor. Dedektörümüz de sinyal veriyor. Alta doğru kazacağız. Açmaya çalışacağız. Nerede bizim levyemiz? Şöyle bir girişelim bakalım. Nasıl bir şey çıkacak. Zaten şüphelendiğim nokta şurası. Şurası arkadaşlar. Bakın. Zaten hemen çıktı ben. Şunun altından şüpheleniyorum. Büyük ihtimal diye. Oradan bir şüphem vardı zaten. Altı da biraz açılmış zaten. Şeyden dolayı, erozyondan dolayı. Ama tabii ki yani çantaya ve dedektöre de dikkat etmemiz lazım. Sonuçta bunlar bizim emektarlarımız. Değil mi? Bakın. Çok güzel bir şekilde yapılmış bir kaya. Ağacın kökü bile buradan çıkmış. Bak. Kapak olduğunu ne kadar belli ediyor bak. Görüyor musun? Oradan. Suva. Suvayla yapıştırılmış taşlar. Bak. Şimdiden oynamaya başladı bile. Alta doğru bir şey var ama bunu da kesmemiz lazım. Kökü. Bunu alabilmek için kökü kesmem lazım arkadaşlar. Hemen şu şeyimi gideyim alayım geleyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar destereyi aldım. Şu kökten kurtulmamız lazım. Tam şuradan kesmem lazım. Şu kökten kurtulmam lazım. Dökülen. İşte bu. Kökten kurtulmamız lazımdı. Bak kurtulduk. Neymiş bunlar? Dikkatli bir şekilde açmamız gerekiyor. Bütün bağlantıları çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Acele etmeyin. Sakin çalışın. Temiz iş yapın. Şimdi şu puanteremizi bir alalım. Herhangi bir sinyal maalesef yok. Herhangi bir sinyal yok. Şunu nasıl çıkarabiliriz? Ona bakalım. Ona bakalım. Görüyor musunuz? Bakın şöyle temizlediğim zaman aynı şey gibi yapı
olduğu burası ne kadar belli bir şekilde karşımızda, değil mi? Hani ben buradayım diyor. Yani daha ne desin size? Ben buradayım diyor. Başka da bir şey demiyor. Oo. Bayağı kuvvetli bir yapısı var. Buraları böyle açmamız lazım. Bence yine şu köke takılıyor herhalde. Bakın hep doldurma. Daha dokunmadan gidiyor yani. Kapak gibi aynı. Açıldı. Açıldı, saçıldı. Bakın hep harç. Horasan harcı. Nereden? Hep harç. Birbirine tutturulmuş. Nasıl çıkacak? Böyle. Böyle. Aha. Böyle. Vay. Nasıl da koyulmuş. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Yani malzeme direkt karşımızdaymış. Ya da buradaymış arkadaşlar, bakın. Gördünüz mü? Ya da buradaymış böyle. Bunun içinde diyeceğim. Böyle çık karşımıza. Ya da buradaydı, bu taraftaydı. Olabilir. Vay be. Bakın. İçerisi. Neymiş bu? Vazoya benziyor ama kadeh bardağına da benziyor sanki. Diyeceğim ama şu çıkıntı var. Bakalım. Sanki burada bir oyması var gibi. Şunu da bir kaldırmam lazım. Acelemiz yok. Bunun içinde bir şeyler var ama bakın. Çıkmış resmen. Görüyor musunuz? Bu neymiş ya? Bronza benziyor bu. Bronza benziyor. Şey olmuş. Oksitlenmiş, paslanmış. Açmadan önce şuraya da bakacağım arkadaşlar. Şurası gözüme çok çarptı. Devamı olabilir. Aynen burası. Zaten malzeme buradaymış büyük ihtimal arkadaşlar. Bakın zaten toprağından da belli. Bu şekil ya buradaymış ya da biz vurunca böyle aşağı doğru düştü ya da şu arada da olabilir şöyle.
Bu arada da olabilir. Tam bir bilgimiz yok. Buna bakayım. Anladım, böyle gidiyor. Bu arada da bir şeyler mi var? Acaba. Şuna bakalım, neyse ya. Çıkan çıktı artık. Sinyala bunu nereye boşaltalım? Şöyle gözümüzün göreceği bir yere boşaltalım. Bu tarafa doğru gideyim. Şöyle iyi bir yeri bulayım şöyle. Boşaltmak için. Şuraya boşaltalım. Oo. Bunlar neymiş ki böyle? Vay be. Bronza benziyor ya. Bronza daha çok benziyor arkadaşlar. Valla. Bronz gibi. Bu ne? Bunlar o gümüş bir malzemeye benziyor. Bunlar ne? Bunlar altına benziyor. Altın gibi duruyor. Altın gibi duruyor. Bakar mısın? Bunları bir dolduralım, yıkayalım bakalım. Neyin nesiymiş, neyin sesiymiş. Bunlar bir şeyin parçaları gibi duruyor ama neyin parçası bilemedim şu an. Para da var içerisinde, ha, zikke. Aldım zikke herhalde onlar. Baksana. Sikke gibi duruyor ama Konstantin'e benziyor bunlar ya. Konstantin'e kuruşu gibi aynı. Var. Takı parçaları da olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim ama. Bir tane var. Tam emin değilim ama takı parçaları da olabilir. Bir dereye doğru gidelim istiyorsanız. Şöyle dereye doğru bir gidelim. Yıkayalım. Bu arada bir dere olması lazım. Büyük ihtimal evet orada. Gördüm onu. Onu gördüm. Ama bakın. Bunda da bir kaplama gibi bir şey var ya. İşleme var üstünde. Onu gördüm. Gördüm bunu, gördüm. Bu arada bir tane dere. Dere. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Şöyle bir dolduralım şunu. Bakar mısın, şu pisliğe bakar mısın? Heh. Görüyor musun? Yani şeyi bile bulandırıyor. Vay bak. İşleme var bunun üstünde ya. Altın mı acaba bu? Şu an tereddütte kaldım. Bize bakan dolu bir kasa. Görebiliyor musunuz? Belki size mantıklı gelmiyor olabilir. Ama bunun içerisinde %80 bir şeylerin olduğuna eminim. Şimdi dediniz ki buradan neden anladın? Bakın 1 2 3 ve 4 şu işaret zaten, bakın şu işaret, görebiliyor musun? Ne kadar güzel ve sağlıklı bir şekilde yapılmış.
Artı üstü yuvarlak bir şekilde. Bakın. Horasan harçlarıyla birleştirilmiş. Bakın şöyle de vurayım. Gördünüz mü? İçi boş yani bak. Şöyle. Sesi duyuyor musun? Sesi dinleyin bak. Gördünüz mü? Tak tak tak. Kıpırdıyor zaten her yer. Yani ayrılmak için bekliyor. Ana ötüyor. Burada şöyle söyleyeyim. Büyük malzeme veya küçük malzeme, onu bilemem ne çıkacağını, ama %80 bir şeyler çıkacağına eminim bunun içinden. Arkasından yani buraya öyle bir yere geldim ki arkadaşlar, adımımı attığım yerde bir tane kasa çıkıyor. Yani malzeme çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Çünkü burada Osmanlı'dan önce Haçlılardan sonra Ermeniler yaşamış ve bölge çok zengin. En büyük avantajımız ise bu bölgede çoğu yere dokunulmamış olduğu gibi duruyor ve bu da bize avantaj sağlıyor. Şimdi burada da bir malzeme var. Bakın burası da yine Horasan harçlarıyla birleştirilmiş ve tam şu arada büyük ihtimal bir malzeme var. Oraya da bakacağız. Videolarımı takip ederseniz, zaten bu bölgeye yeni geldim. Karşıdaki işareti gördüm ve karşı yamaçtaki 4 tane yeri belirledim. Bunlar da sonradan çıktı bak. Bu ve bir tane daha vardı. O neredeydi? Bu sonradan çıktı. Bunu biliyordum zaten. Onu açtım. Bir tane de aşağıda var. 4 tane yeri belirlemiştim. 2 tanesi sonradan çıkmıştı. Onlara da bakalım şöyle yine. Bu şekilde. Onu nereye kaybettim? Bir tane daha görmüştüm. Ama onu kaybettim büyük ihtimal. Neredeydi o? Neredeydi? Burası da değildi. Bir yerde daha vardı arkadaşlar. Onu da göstereyim size demiştim. Onu bulamadım. Maalesef. Şöyle baktığımızda şu önümüzdeki olan figür neye benziyor sizce? Hadi bakalım yorumlara yazın. Hep beraber öğrenelim. Bakın kafası şöyle dönük. Vücudu bu tarafta, bir tane arkada hörgücü var. Görebiliyor musun? Şu şekilde baktığımızda figür bize buradayım diyor. Ama şu arkaya geçtiğimizde, şöyle geçtiğimde anlamsız bir şey oluyor. İşte yani demek istediğim olay şu. Jetona düşen arkadaşlar için işareti neresinden, kayaların neresinden baktığınız çok önemli. Dibinden gelir geçersiniz, işareti görmezsiniz. Anladın mı? Mesela şu işaret, bakın şöyle baktığınızda şu kasa bir tavus kuşunu veya doğru tavus kuşunu gösteriyor bize, ama bakın şöyle baktığınızda arka şurasında kafa varmış, kırılmış. Bak şöyle kafa varmış, kırılmış. Şurası da arkası, yani şiştiği, kabardığı yer. Tam şu bölge. Çok güzel bir şekilde yapılmış ve harika ötesi diyebilirim.